Cansuyu kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Bir önceki videomda orkidelerin neden çiçek açmadığını anlatmıştım. 8 tane sebep saymıştım. Bugünkü videomda da bu geçen haftaki videomun bir devamı olacak. Anlatmadığım kısımları bu videomda anlatacağım. Hadi buyurun başlayalım. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bende o şekilde orkide olmadığı için şey yapmayacağım. Şimdi bazen bazı orkidelerde aldığınız orkideler bildiğiniz Hindistan cevizi toprağının bildiğiniz torf, toprak şeklinde olan, yani lif şeklinde olan değil de bildiğiniz toprak şeklinde olanlar var. Onları da sulama daha geç yapmanız lazım. Mümkünse eğer o şekilde bir orkide aldıysanız çiçek açmasını ve düzenli bir şekilde orkidenin büyümesini, gelişmesini istiyorsanız o topraktan kesinlikle kurtulmanız lazım. Ağaç kabuğu karışımı olan bir karışıma böyle iri yapılı toprağı kesinlikle almanız lazım. Diğer türlü orkidenizi muhakkak ve muhakkak kaybedersiniz. Yani orkidenin kökü kesinlikle o toprağın içerisinde bir noktadan sonra bir ayda veyahut da 2 ay içerisinde veyahut da 3 ay içerisinde ama muhakkak kuruyor ve çürüyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Orkidelerimizi en geç haftada bir sulamamız lazım. En erken de haftada 2 kez sulanabilir. 2 kez sulanması gerekiyor. Yine tekrar ediyorum. Eğer orkidelerinizin toprakları bu şekilde benimkindeki gibi ağaç kabuğu ve ponzo taşıyla yaptıysanız, böyle bir karışım yaptıysanız ve saksısına da delikler açtıysanız orkidelerinizi haftada 2 gün sulayacaksınız. Eğer hiç delik yoksa, böyle seramik saksının içerisinde duruyorsa bunu haftada bir sulamanız yeterli. Ama yine dediğim gibi orkidenin köklerine bakarak buna karar vereceksiniz. Ama muhakkak takip etmeniz gerekiyor. Şimdi görüyorsunuz bu orkidenin dalını kesmiştim. Ben bu orkidemi haftada 2 kez suluyorum. O aldığımda tamamıyla bitmişti. Bakın tamamıyla bitmişti. 2 ay geçti. Belki şeyde de görmüşsünüzdür. Yani bunu videolarımdan bir tanesinde de paylaştım. 2 ay geçti bakın. Hem alttan kök çıkarttı hem de görüyor musunuz? Bakın en azından 8-10 tane yeni kök vermeye başladı. Ama ışığına dikkat edeceksiniz. Sulamasına dikkat edeceksiniz. Kesinlikle dibinde su kalmayacak. Bakın kesinlikle. Orkideler belki az susuzlu haftada bir, bazen 15 gün 10 günde bir sulayabilirsiniz. Yani unutabilirsiniz. Bundan ölmez orkideler. Ama orkideler aşırı susuz sulamaktan dolayı kesinlikle kökleri kuruyacaktır, yapacaktır. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi orkidelerde şöyle bir şey var. Orkidelerin toprakları ağaç kabuğundan olduğu için orkideler bazen tam beslenebiliyor. Bunu 2 şekilde aşabiliriz. Bir, kendimiz evimizde sıvı gübreler hazırlayarak aşabiliriz. Ki ben böyle yapmaya çalışıyorum genel itibariyle. Geçen hafta zencefil kürü bahsettim. Ondan önce soğan kürü bahsettim. Yani birkaç tane kür. Daha da buradan bahsedeceğim. Yani değişik kürleri incelterek ve süzerek tortularından kurtularak verirseniz yani orkidelerinizin yeterli olacaktır. Aslında evinizdeki malzemelerden yapacağınız gübrelerle orkideler tamamıyla yeterli olacaktır orkideleriniz için. Diğer bir şey ise bunu yapmayı yapamayabilirsiniz. Yani ben illa kimyasal kullanacağım diyorsanız da orkide besinleri var. Onlardan alıp rahatlıkla orkidelerinizi sulayabilirsiniz. Görüyorsunuz biraz önce sulamayı anlattım. Evet, orkidenin şeyde ben de bu şekilde bir şey kullanıyorum o suyun içerisinde kalmaması için. Valla çok verim aldım. Size de tavsiye ederim yani. Görüyor musunuz? Hem nemli tutuyor ama aynı zamanda suyun içerisinde kalmamış oluyor. Son olarak 2 şeyi de anlatıp bitirmek istiyorum. Sıcaklık ve sezon meselesi. Orkidelerde sıcaklık önemli. Orkideler genel itibariyle 23 derece ile 33 derece arasında, sıcaklığının 33 derece arasında olması gerekiyor. Ve şiddetli hava değişikliklerini kesinlikle kaldırmazlar. Yani orkidelerimiz mesela eğer
bir kapı kenarına koyduysanız, cam kenarına koyduysanız, pencereyi sürekli açık unuttuğunuz zaman, pencereyi sürekli açtığınız zaman bundan çok ciddi etkilenecektir. Olumsuz etkilenecektir. Yani çiçek açmayacaktır. Hatta çok büyümeyecektir. Büyümesi duracaktır. Belli bir zaman sonra da sararıp ölecektir yani. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ani hava değişikliklerinin olduğu, ani rüzgarların olduğu yerlere koymamamız lazım. Ve koyduysak da bu sefer buna dikkat etmemiz lazım. Yani pencere açıp kapalırken dikkat etmemiz lazım. Bu önemli yani. Evlerimizde bazen kaloriferleri kapatıp gidebiliyoruz. Bir yerlere kaloriferleri kapatıp gidebiliyoruz. Yani o soğuklarda da kesinlikle orkideniz çok ciddi zararlar görecektir. Onun için hava sıcaklığını, özellikle evin içerisinde sıcaklığı 23 derece ile 30 derece arasında ayarlamanız gerekiyor. Nemi de aynı şekilde. Orkideler nemi sever. Eğer çok orkideniz varsa, aslında çok orkide olmasına gerek yok. Evinizde orkideniz varsa ve buhar makinesi kullanıyorsanız evde, kesinlikle orkidelerinizin iç arasına koyun. O buhardan da o nem ortamını sağlayacağından dolayı da orkideleriniz bunu da çok sevecektir. Son olarak da orkidelerin çiçek açma mevsimini anlatmak istiyorum. Şimdi orkideler yazın çiçek açmazlar. Evet, iyi bakarsanız, iyi beslerseniz, gübrelemesi, sıcaklığı, nemi iyi olursa her mevsim çiçek açar. Ama genel itibarla orkideler sonbahara doğru çiçek açar. Hafif soğuğu gördüğü zaman çiçek açmaya, o moda girmeye başlarlar. Onun için yazın özellikle çok çiçek açmasını beklemeyin orkidelerinizin. Yaz bittikten sonra sonbahara doğru gerçekten güzel çiçek açacaktır. Hatta bazen öyle çiçek açıyor ki 4-5 ay, bazen 6 ay çiçekli kalabiliyor. Onun için orkidelerimize gerçekten dikkat edeceğiz. Yani diğer çiçekler gibi haftada bir işte sulayayım artık yerinde dursun değil. Orkideler sürekli bakım isteyen çiçekler. Suyuna dikkat edeceksiniz. Dibinde su kalmış mı dikkat edeceksiniz. Işığına dikkat edeceksiniz. Isısına dikkat edeceksiniz. Nemine dikkat edeceksiniz. Yani bunlar eğer sıkılıyorsanız yani bu tür şeylerden hiç girmeyeceksiniz. Ama eğer seviyorsanız gerçekten çiçekleri, özellikle orkidelere aşıksanız eğer, ya bunları zaten severek yaptığınızdan dolayı onların çiçek açması, onların büyümesi çok hoşunuza gidecektir. Siz de mutlu olacaksınızdır ve orkidelerinizi mutlu edeceksinizdir. Kısaca özetlemek istiyorum. 1. Yeterli ışık. Dikkat edeceğiz. Çok fazla ışık vermeyeceğiz. Az ışık da vermeyeceğiz. Sıcaklığına dikkat edeceğiz. Gübrelenmesine dikkat edeceğiz. Saksı değiştirim zamanı geldiyse saksı değiştireceğiz. Evet, sezon önemli. Sezona göre davranacağız. Beklentilerimiz sezonuna göre olacak. Çok fazla su vermeyeceğiz ve çok az da su vermeyeceğiz. Evet, bunlara dikkat ettiğiniz zaman orkideniz büyüyecektir, gelişecektir ve çok güzel çiçekler verecektir. Bunlara dikkat etmediğiniz zaman da orkideleriniz büyümeyecektir, gelişmeyecektir ve çok fazla da çiçek size vermeyecektir. Evet, bugünlük de bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, ailenizle birlikte, özellikle orkidelerinizle birlikte kalın.